Mayıs'ın sonlarına doğru Stockholm'a yaptığımız bu seyahat tam anlamıyla sakin akan bir İskandinav kaçamaydı. Şehrin sokaklarında uzun uzun yürüdük, küçük kafelere uğradık, bol bol kahve içtik. İsveç çöreklerini tattık, güzel yemekler yedik ve ikinci el dükkanlarını gezdik. Ama bu videonun en büyük kısmını müzeler oluşturuyor. Vasa Müzesi'nde yüzlerce yıllık bir geminin hikayesine tanık olacağız. Fotografiska'da birbirinden etkileyici fotoğraf sergilerini gezeceğiz. National Museum'da ise sanatın, tasarımın ve tarihin arasında kaybolacağız. Kısacası bu videoda Stockholm'u acele etmeden sakin sakin, biraz sanatla, biraz yemekle ve bol bol şehir manzarasıyla birlikte keşfedeceğiz. Ben her hafta yeni bir video paylaşmaya çalışıyorum. Bu tarz sakin seyahat vloglarını seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi birlikte Stockholm'u gezmeye başlayalım. Günaydın, biz yine Stockholm'a geldik. 4 gün falan buradayız. Şu an Mayıs'ın sonu. Herkes kaşa akın ederken biz kuzeye geldik. İçimde kazak falan var. 2 gün önce denize giriyorduk arkadaşlar. Ama kuzeyin havasını da bir ayrı seviyoruz yani. Hayat böyle çok hafif hafif akıyor, sakin. Herkes koşuya çıkmış falan. Güzel bir tadı var. Geçen sefer kaldığımız yerde kalıyoruz yine. Riegerfjord Otel'de kalıyoruz. Gemi otel. Mükemmel bir yer bu arada. İkinci kez kalacağız biz. Hem çok kibarlar. Dün bir tane hostelde kaldık. Yer bulamadık. Riegerfjord Otel'de bir geceliğine. Geri kalan 3 gece için bulabildik. Yakında bir hostel kiraladık. O hostel de fena değildi. Castle In House diye bir yer. Hem özel odaları var hem böyle karma yurt odaları gibi odaları var. Fena değil, ortalama bir yerde. İsveç için uygun fiyatlı bir seçenek diye düşünülebilir. Şimdi saat 10 falan bir kahve içmeye gideceğiz ve tabii ki buradaki hamur işlerinden yiyeceğiz. Ben bayılmıştım geçen geldiğimde, çok güzel yapıyorlar. Kruvasanları falan mükemmel. Şimdi kahvelerimizi almak için yola koyulduk. Riegerfjord Hostel'den bahsedeyim biraz. Böyle ranza şeklinde yatakları oluyor özel odalarının. Ama alttaki yatak böyle 1,5 kişilik gibi falan, böyle 2 kişi de yatılabiliyor orada. Tuvalet banyoları oldukça temizdi. Sabah kahvaltıları var ama ekstra ücretli. Ona göre alabilirsiniz. Çalışanları çok tatlı. Ben çalışanlarını çok seviyorum. İstediğiniz saatte girip çıkabiliyorsunuz. O çok güzel. Arkadaşlar kahvemizi daha alamadık. Kahve içmeden video çekmeyeyim. Biraz huysuz, suratsız oluyorum diye düşünmüştüm ama daha gidemedik. Güzel bir kafe bulmaya çalışıyoruz. Onlar istemiyorum. Sadece bunu istiyorum. Şöyle bir yere oturduk. Burada insanlar gelip selfie otursun diye böyle kocaman bank yapmışlar. Bunun ismi niye Geisha? Bilmiyorum. Burada çok fazla şeker tüketiyorlar ilginç bir şekilde. Ben çok şaşırmıştım bunu öğrendiğimde. Marketten biz de almıştık böyle bir kese kağıdına. Şimdi bunu yiyeceğim. Buna da bayılıyorum bu arada. Delikate bol. Döktüm ne? Arkadaşlar şimdi Stora Bageri diye bir kafeye geldik. Sıra var. Normalde sıra beklemiyoruz bir yere gidince ama burası biraz popüler. Bu kadar da geldik sırf burası için. Bekleyelim dedik. Bayağı yer var aslında herhalde. Bu sipariş verme sırası. Giden siparişleri görüyorum. Çok güzel böyle somonlu, yumurtalı sandviçler gördüm. Buranın değişik kanal bulle, böyle tarçınlı kakuleli çörekleri var. Onlardan gördüm. Bayağı güzel bir yer. Beklediğimize değecek diye umuyorum. Nefis duruyor.
İçinde bilmiyorum açıkçası. Doğasan çok güzel yapıyorlar. Çok masum burası. Arkadaşlar Vasa Müzesi'ne geldik. Şimdi burada batık bir gemi var. Onu gezeceğiz. Direkt girişte bilgi vermek istedim. Kişi başı 240 kron ödedik. Şöyle göstereyim. Bu gemi İsveç Kralı 2. Gustav Adolf'un emriyle 1600'lü yıllarda yapılmış. Fakat gösterişli olsun diye bir sürü böyle dekoratif eşya kullanmışlar. Süslemişler falan, ağır top koymuşlar. Çok görkemli olsun istenmiş. Ve bu da tabii ki geminin mühendisliğine aykırı olmuş ve gemi sadece 20 dakika sonra yola çıktıktan sonra batmış. On outoa ajatella, että Burası beklediğimden çok daha etkileyiciydi. Yaklaşık 4 saat gezdik. Müzenin iç özellikle serin ve karanlık tutuluyor. Çünkü 1600'lerden kalan bu ahşap gemiyi korumak için sıcaklık, nem ve ışık süreleri sürekli kontrol ediliyor. Vasa 1628 yılında çıktığı ilk seferinde battı ve tam 333 yıl sonra 1961'de denizden çıkarıldı. Bu arada bulunması tamamen tesadüf değil. Andres Franzen gemiyi yıllarca arayıp 1956'da yerini tespit etmiş. Daha sonra dalgıçlar geminin altına tüneller açmış ve çelik halatlar yardımıyla gemiyi yukarı taşımışlar. Müzede önce 17 dakikalık bir film izliyor, ardından gemiyi farklı katlardan inceleyerek parçalarının, heykellerinin ve hayatını kaybeden insanların hikayelerini öğreniyorsunuz. Ben açıkçası daha çok Oğuzhan için gelmiştim ama gerçekten çok etkilendim. Denizcilik ve tarihe ilginiz varsa kesinlikle tavsiye ederim. Vasa'ya özel detaylı bir video da yakında kanalda olacak. Arkadaşlar soğuk çarptı ya. Vallahi yorulduk birazcık. Vasa Müzesi'nden sonra bir Hümana'ya gittik. İkinci el alışveriş mağazası. Biz çok seviyoruz. Birkaç parça bir şey aldık. Verimliydi açıkçası. İyiydi yani. Yemeğe geldik. Stockholm Street Food Hall diye bir yer var. Buraya geldik. Böyle farklı farklı işte kebap satıyorlar. Hani satıyorlar. Devam ediyor. Sen bunu nasıl başardın? Ben bir Vietnam yemekçisinden şöyle bir şey aldım. Çıtır çıtır, içi sebze dolu. Çok güzel. Vay. Biraz buradan takılacağız. Üşüdük bir de zaten. Burası da iyi geldi. Bu da Oğuzhan'ınki. Böyle ban ekmeğine bir şeyler vermiş. Birisini sağ olsun vegan almış benim için. Burası böyle dolu. İçinde salatalık turşusu var. Topu var. İyi bayağı. Buranın zincir bir bakery var, Tablet diye. Yani zincir olduğunu düşünüyorum. Her yerde görüyoruz. Oraya geldik. Kahve içeceğiz. Böyle 2 tane çikolatalı kruvasan gibi bir şey. Ne olduğunu denemedik henüz. İkinci güne başlıyoruz. Kahvelerimiz de geldi şimdi. So that's one bread with cranberries for coffee. Actually, rye bread, so it's like 6% rye for 10 each. Can I get a quarter of that? Put this out. Okay, let's go for that. Let's go for that. Do you need a curd bag? Yes, please. Because I also would like some of the cardamom. Arkadaşlar selamlar. Şimdi fotoğraf müzesine geldik. Bugün aslında adaları gezmeyi düşünüyorduk ama ben zaten Kaş'ta yaşıyorum. Yani hani adada yaşıyorum sayılır. O yüzden hazır Stockholm'dayken biraz daha sanatsal aktivite yapalım istedim. Her yer zaten deniz kenarı. Şehir çok iyi tasarlanmış. Herkes bisiklet sürüyor vesaire. Keyif yapıyor. Fotoğraf müzesine geldik. Dışı da çok güzel. Biraz burayı gezeceğiz. Girişler sanırım 190 sek. Aşırı alerjik oldum. Az önce bir ikinci el mağazası gezdik. Çok güzeldi. Birkaç parça bir şey aldım ama çekim yapmayı unutmuşum daldığım için. Biraz tozlu oluyor tabii ki öyle yerler.
Sonra aldıklarımı da gösteririm. Choosing what to keep. Every morning I make more than I show. The deciding is mine. The taste, the throwing away. That's where I live. Müzenin en üst katında böyle bir yer var ve inanılmaz güzel. Kafesi var, restoranı var. Şimdi burada manzaraya karşı oturup biraz kahve içeceğiz. Kuşlar çok fenalar. Gelip direkt elimizdeki şeyi almaya çalışıyorlar falan. Minik kuşlar bile. Martılar da öyle yapıyor. Bugün National Museum'a gidiyoruz. Hava shitty weather. Bayağı kötü. Maalesef. Yağmur yağıyor. Gidelim mi? Oradan mı gidiyoruz? Şuradan gidelim direkt karşıya geçip. Şurası National Museum. Gördüm. Karşıya geçiyor muyuz? Bilmiyorum. Şurası işte. Hava bayağı kötü. Yeşil yanıyor, dur. Bugün de o yüzden dedik ki bugün de müzede geçirelim. Bayağı sanatsal bir seyahat oldu bizim için. İlk gün Masa Müzesi'ne gittik. İkinci gün Fotoğraf Müzesi'ne gittik. Bugün de National Museum'a gidiyoruz. Biraz da ikinci elci falan gezip güzel yemek yiyoruz. Oh. Çok iyi bir tatil oldu diyebilirim. Biraz üşüdüm. Kaşmiri çiftlerimi bayağıdır giyinmiyordum. Haziran oldu. Biz Japonya'dan aldım burada. karşıya. Japonya'dan almıştım, evet. Öyle bakalım. Çok güzel geçiyor bu arada müze gezileri. Müzeler gerçekten 10 numara yani. Bayağı keyif alıyoruz ikimiz de. O yüzden bugünkü için de heyecanlıyım açıkçası. Zaten bu odada başka ne yapacağız? Şimdi National Museum'un en alt katına indik. Burada tuvalet ve böyle kilitli dolaplar var. Eşyalarımızı oraya bıraktık. Ben ceketimi çıkarmadım çok üşüdüğüm için. Ama hani böyle rahat rahat gezmek için onu da çıkarıp koyuyor insanlar. Böyle de bir manzara gibi bir yer yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Etrafta resim çizen insanlar var. Daha girişte heykellerin bulunduğu avluyla karşılaşıyorsunuz. İçeride ise tablolardan seramiklere, eski modern mobilyalardan dekoratif eşyalara kadar yüzyıllara yayılan çok büyük bir sanat ve tasarım koleksiyonu var. Ben böyle müzeleri gezerken her eserin tarihini ezberlemeye çalışmıyorum. Özellikle seramiklere ve mobilyalara bakarken kendime bunlardan birini eve götürebilsem hangisini seçerdim, nereye koyardım diye soruyorum. Renkleri, biçimleri, nasıl yan yana yerleştirildiklerini ve ışığın üzerlerine nasıl düştüğünü inceliyorum. Böylece kendi estetik zevkimi de geliştirmeye çalışıyorum. Tablolarda ise sanatçının yaşadığı dönemi, ne anlatmak istediğini ve o dönemin hayatını anlamaya çalışıyorum. Bence müzeyi bu şekilde gezince yalnızca eserlere bakmıyor, kendi beğeninizi de biraz daha tanıyorsunuz. Aşkım saate bak, göz yapmışlar. Bakar mısın? Ne kadar güzel.
Burası o kadar güzel ki bayıldım. Bakar mısınız? Her şey çok güzel. Her şey. Arkadaşlar şimdi bir acıktık, yemek molası verdik. Biraz da başım döndü ve artık bir süre esere bakmaktan. Müzenin böyle bir yemek yeri var, restoranı var. Çok güzel, istediğiniz menüden seçiyorsunuz. Sonra yanına herkese salata, ekmek, tereyağı falan veriyorlar. Şurada böyle soğan turşusu. Şurada bir çırpmış tereyağı. Böyle basını ve ekmeğin üstüne sürüp alıyor herkes. Böyle bunları kendiniz sınırsız alıyorsunuz. Arkadaşlar Vasa biliyorsunuz buranın markası. Bu da böyle hani Vasa gibi bir ekmek yapmışlar. Bana çok şey geldi. Köylerde okuyorum. Yufka ama ıslatmadan hani tam tadı öyle. Üzerine tereyağı sürmüşüm de. Vay. Aldığımız yemekleri de göstereyim fiyatını. Şöyle. Ben vegan bir yemek aldım. Böyle karnabaharlı falan. Olsam ne aldım bilmiyorum. Onunki etli ama ikisi de 150 SEK. Bu benim yemeğim. Müzenin kendisi bayağı görkemli. Merdivenleri çok güzel özellikle. Her yere de müzeye özel böyle duvarları süslemişler. Çok beğendim. Aşırı büyük bir müze değil bu arada. Ben Louvre falan da gezmiştim. Daha büyük bekliyordum özellikle. Bir günde bitirebilir miyiz diye düşünüyordum. 4 saatte, 3-4 saatte böyle güzel bitirilir. Arkadaşlar ikinci el bir mağazaya geldik şimdi. Mesela bir tane pantolon buluyorum, tamam mı? Şöyle bir pantolon. Markası ne falan hiç bilmiyorum. Hiking pantolonu. Eli ucunu sürüyorum böyle. Umarım iyi mi diye. Güzel oluyor. Bayağı böyle bir hazine buluyoruz buralarda. Arkadaşlar biz yine Max Burger'a geldik. Maalesef. Orası biraz pahalı olduğu için ve biz de bütün İsveç yemeklerini yedik. Bütün İsveç yemekleri dediğim İsveç meatballs. Çok da yemekleri yok zaten açıkçası. Bugün müzede de güzel yemek yedik zaten. Dedik ki bir fast food gömelim. Hem daha nispeten uygun fiyatlı ve en sevdiğim şey şu benim. Burada avokadolu. Çok güzel bir tane vegan hamburger yapmışlar ve ben böyle Türkiye'de yediğimde genelde Burger King'de falan bean burger var. Onlarda da böyle et tadı gelmiyor. Burada crispy chicken'lı bir tane aldım. Tavuk değil asla ama tadı tavuk gibi. Avokadolu, soğan, turşulu. Aşırı lezzetli bir şey. Şimdi burada biraz yemek yiyeceğiz. Yoldan gelen geçen izliyoruz. Bunu da çok seviyorum. Göstereyim size de. I will ask for your mercy. I will come to you blind. Çok iyi. Çok iyi. Günaydın. Bugün artık 4. ve son günümüz. Uçağımıza gideceğiz. Hazırlandık. Odamızı boşalttık. Hızlı check-out yaptık. Direkt anahtarı bir kutuya atıp çıkıyorsunuz. Bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı dediğim böyle yüksek proteinli sütleri var. Küçücük sütte 30 gram protein var. Bundan alıyoruz. Her sabah içiyoruz kesin. Bir de muzumuz var. Bunları yiyip yola çıkacağız. Bizim için çok güzel bir 4 gün oldu açıkçası. Yani ne kadarını çekebildim bilmiyorum ama 3-4 gün boyunca sürekli böyle sanatsal aktivite yaptık. Müzeleri gezdik. Güzel yemekler yedik falan.
Sanata doyduk bu arada. Ben 3. gün biraz böyle artık overwhelmed olmuştum. Hani son gittiğimiz müze biraz fazla geldi artık. Ama çok keyifliydi. Zaten Stockholm'u çok seviyoruz. Artık sokakları falan da öğrendik. Bizim 2. gelişimiz. Bu sefer bayağı vakit harcadık. O yüzden hani böyle çok Google Maps takip etmeden hani hangi marka ne, nerede ne yenir, nerede ne içilir bilerek gezdik. Biraz ufaktan lokal gibi takılmaya başladık diyebilirim. Şimdi buradan Viyana'ya geçiyoruz.